Herkese merhabalar, şaşırtıcı tarih serimizin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Bugün, yüzyıllar boyunca gezginleri ve yazarları hayrete düşüren, klasik antik çağın olağanüstü yapılarının bir listesi olan, antik dünyanın 7 harikasını keşfedeceğiz. Listede yer alan yapılardan sadece bir tanesi, yani Büyük Giza Piramidi, sağlam kalarak günümüze kadar ulaşmıştır. Diğerleri, doğal afetler, insan eylemleri nedeniyle yok olmuş ya da zamanın etkisiyle kaybolup gitmiştir. Şimdi her birine bir göz atalım ve tarihleri, mimarileri ve önemleri hakkında daha fazla bilgi edinelim. Listemizdeki ilk antik harika, Giza Nekropolü'ndeki 3 piramidin en büyüğü ve en eskisi olan Büyük Giza Piramididir. Keops olarak da bilinen, Firavun Kufu'nun mezarı olarak, M.Ö. 2560 civarında inşa edilmiştir. Piramit, her biri ortalama 2,5 ton ağırlığında olan, 2 milyondan fazla taş bloktan yapılmıştır. Başlangıçta 147 metre yüksekliğindeydi, ancak erozyon ve vandalizm nedeniyle yüksekliğinin bir kısmını kaybetti. Piramit ana noktalara göre hizalanmıştır, içinde karmaşık odalar ve geçitler sistemi vardır. Bugün hala ayakta duran tek antik harikadır ve antik çağların en etkileyici mühendislik başarılarından biri olarak kabul edilmektedir. İkinci antik harika, Kral II. Nebukadnezar tarafından, M.Ö. 6. yüzyılda, anavatanı Medya'nın yeşil tepelerini özleyen, karısı Emitis için yaptırıldığı söylenen, efsanevi bir bahçe olan Babil'in asma bahçeleridir. Bahçeler, taş sütunlarla desteklenen ve egzotik bitkiler, çiçekler ve ağaçlarla dolu bir dizi teras olarak tanımlanmıştır. Bahçeler, yakındaki Fırat Nehri'nden su getiren sofistike bir pompa, kanal ve su kemeri sistemiyle sulanıyordu. Bahçeler ayrıca hoş bir ses ve atmosfer yaratan heykeller, çeşmeler ve şelalelerle süslenmişti. Ancak, bahçelerin var olduğuna dair hiçbir arkeolojik kanıt yoktur ve bazı akademisyenler, bunların varlığından tamamen şüphe duymaktadır. Üçüncü antik harika, Yunan avcılık, vahşi hayvanlar ve bereket tanrıçasına adanmış, muhteşem bir tapınak olan Efes'teki Artemis Tapınağı'dır. M.Ö. 6. yüzyılda, bugün Türkiye'de bulunan Efes kentinde inşa edilmiştir. Tapınak, çarpıcı bir etki yaratmak için mermer sütunlar ve heykel süslemeler kullanan, Mimar Chelsea From ve oğlu Metagen tarafından tasarlanmıştır. Tapınak 115 metre uzunluğunda ve 55 metre genişliğindeydi ve 18 metre yüksekliğinde, 127 adet sütunu vardı. Tapınakta altın ve fil dişinden yapılmış büyük bir Artemis heykelinin yanı sıra, birçok başka sanat eseri ve hazine de bulunuyordu. Tapınak, M.Ö. 356 yılında, Herostratus adında bir adam tarafından çıkarılan yangınla tahrip edilmiştir. Daha sonra yeniden inşa edilmiş, ancak sonunda milattan sonra 262 yılında Gotlar tarafından yağmalanmıştır. Dördüncü antik harika, M.Ö. 5. yüzyılda, ünlü heykeltıraş Fidias tarafından yapılan, Yunan tanrılarının kralının, devasa bir heykeli olan Olimpiyadaki Zeus heykelidir. Heykel, her 4 yılda bir, antik olimpiyat oyunlarının düzenlendiği Olimpiyadaki, Zeus tapınağında yer alıyordu. Heykel 12 metre boyundaydı ve sedir ağacı, fil dişi, altın, abanos ve değerli taşlardan yapılmış bir tahtta oturuyordu. Heykel Zeus'u, sol elinde bir asa ve sağ elinde bir Nike tutarken tasvir ediyordu. Heykel, güzelliği ve gerçekçiliğinin yanı sıra Yunanlılar için, sembolik anlamı nedeniyle de hayranlık uyandırmıştır. Heykel milattan sonra 2. yüzyılda bir depremle ya da milattan sonra 5. yüzyılda Konstantinopolis'te çıkan bir yangınla yok olmuştur. 5. antik harika, M.Ö. 4. yüzyılda Karya Kralı Mausolos ve eşi 2. Artemisya için inşa edilen, anıtsal bir mezar olan Halikarnas Mozolesidir. Mezar, bugün Türkiye'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde Halikarnas'ta bulunuyordu. Mezar, 4 Yunan mimar tarafından tasarlanmıştır. Satyros, Phitius, Leochares ve Braxis. Mermer ve taş kullanarak 45 metre yüksekliğinde,
32 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde dikdörtgen tabana sahip bir yapı oluşturmuşlardır. Mezarın toplamda 3 katı vardı. 36 sütun ve savaşları, mitleri tasvir eden heykellerin bulunduğu bir taban, 24 iyon sütunu ve tanrıça heykellerinin bulunduğu bir orta kat, piramit şeklinde bir çatı ile Mausolos ve Artemisia tarafından sürülen 4 atlı bir savaş arabasının bulunduğu bir üst kat. Mezar, Yunan sanatı ve mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyordu. Mozole depremlerden zarar görmüş ve milattan sonra 15. yüzyılda Haçlılar tarafından yağmalanmıştır. 6. antik harika, milattan önce 3. yüzyılda Rodos adasına dikilen, güneş tanrısı Helios'un dev bir heykeli olan Rodos heykelidir. Heykel, 33 metre yüksekliğinde ve mermer kayde üzerinde duran bir figür yaratmak için, demir bir çerçeve üzerinde bronz plakalar kullanan, Lindoslu heykeltıraş, Charles tarafından yapılmıştır. Heykel, Rodos limanının girişine yerleştirilmiş ve burada gemileri, yolcuları karşılamıştır. Heykel, M.Ö. 305 yılında, Makedonya Kralı 1. Dimitrius'un kuşatmasına, başarıyla direnen Rodos'un ihtişamının ve refahının bir simgesiydi. Heykel, M.Ö. 226 yılında bir depremle yıkılmış ve kalıntıları milattan sonra 7. yüzyılda, Araplar tarafından hurda metal olarak satılmıştır. 7. ve son antik harika, M.Ö. 3. yüzyılda, Mısır'ın İskenderiye kenti yakınlarındaki, Faros adasında inşa edilen, yüksek bir deniz feneri olan İskenderiye feneridir. Fener, Büyük İskender'in haleflerinden Ptolemy 1. Soter tarafından yaptırılmış ve oğlu Ptolemy 2. Philadelphus tarafından tamamlanmıştır. Fener, 100 metreden yüksek ve 3 bölümden oluşan bir yapı oluşturmak için, kireç taşı ve granit kullanan, mimar Kinidoslu Sostratus tarafından tasarlanmıştır. Kare bir taban, sekizgen bir orta ve silindirik bir tepe. Deniz fenerinde, geceleri gemilere yol göstermek için, ateş yakılan bir platforma çıkan spiral merdiven de vardı. Deniz fenerinde, gün boyunca güneş ışığını yansıtan bir ayna ve tehlikeye karşı uyaran bir siren de vardı. Deniz feneri, antik dünyanın en yüksek yapılarından ve en kullanışlı, en yenilikçi icatlarından biriydi. Deniz feneri depremler ve savaşlar nedeniyle hasar görmüş ve nihayetinde milattan sonra 14. yüzyılda yıkılmıştır. Bunlar, eski uygarlıkların yaratıcılığını, becerisini ve hırsını gözler önüne seren, muhteşem anıtlardan oluşan bir koleksiyon olan, antik dünyanın 7 harikasıdır. Aynı zamanda insan başarılarının kırılganlığı ve geçiciliğinin yanı sıra, kültürel mirasımızı korumanın önemini de hatırlatmaktadır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla harika içerik için beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, hoşça kalın.